Bundan binlerce yıl önce insanlık göğe ulaşmayı denedi. Ama birileri onları durdurdu. Babil, dünyanın en büyük sırlarından biri. Sadece bir şehir değil, tanrılara açılan bir kapı olarak görülen bir yer. Onun etrafında şekillenen efsaneler, mitler ve kutsal kitaplarda geçen anlatılar, insanlığın kökenine dair büyük bir gizemi barındırıyor. Peki Babil gerçekte neydi? Babil Kulesi bir efsane mi, yoksa kayıp bir teknolojinin kalıntısı mıydı? Tufan öncesi dünyada gerçekten bir savaş yaşandı mı? Ve belki de en büyük soru, birileri insanlığın ilerlemesini neden durdurmak istedi? Bu soruların cevabını ararken, kutsal metinlerden mitolojilere, kadim tabletlerden tarihsel verilere kadar uzanan geniş bir araştırmaya dalıyoruz. Öyleyse sıkı durun. Çünkü bugün bildiğiniz tarih anlayışı sarsılabilir. Şimdi zamanın ötesine, Babil'in doğuşuna, tanrılar ve insanlar arasındaki savaşa ve büyük tufanın öncesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tufan öncesinin kadim çağlarında dünya büyük bir savaşın ve mitlere konu olmuş devasa bir yıkımın eşiğindeydi. Ancak bu noktada bile tanıdık bir yer karşımıza çıkıyor. İlk Babil kenti. Bu hikaye kaybolmuş bir tarihin derinliklerinde geçtiği için kesin bir zaman dilimi belirlemek zor. Ancak tufan öncesi dönem düşünüldüğünde bu çağın günümüzden yaklaşık 13.000 ila 15.000 yıl öncesine uzandığını söyleyebiliriz. Bu dönemde insanlığın büyük merkezlerinden biri olarak yükselen Babil, yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir sembol haline gelmişti. Antik kaynaklarda Babel olarak anılan bu şehir, ismiyle bile büyük bir anlam taşıyordu. Babil, yalnızca bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda tanrılar ve insanlar arasındaki sınırın çizildiği, kadim bilgelik ve sırların saklandığı bir merkezdi. Antik metinlerde yeryüzü ile gökyüzü arasındaki geçit olarak da tanımlanıyordu. Bazı anlatılarda tanrıların bu şehri inşa ettiği, bazı rivayetlerde ise insanlığın göklere ulaşmak için ilk adımı attığı yer olduğu söylenir. Babil'in tarih boyunca birçok kez yok olup yeniden inşa edilmesi de onun sırlarla çevrili doğasını daha da gizemli hale getirdi. İşte bu yüzden Babil, sıradan bir şehir değil, ulu olanların kapısı olarak anıldı. Peki, gerçekten bu unvanı hak edecek kadar büyük bir sırrı mı barındırıyordu? Bu sorunun cevabı mitolojik anlatılara baktığımızda daha net ortaya çıkıyor. Tufan öncesi dünya mitlerine göz attığımızda tüm medeniyetlerin ortak bir olaydan bahsettiğini görüyoruz. Tanrıların savaşı. Yunan mitolojisinde Olimpos tanrıları ve titanlar, Hint destanı, Mahabharata'da Pandavalar ve Kauravalar, İskandinav mitolojisinde Aesir ve Vanir, Orta Doğu mitolojisinde ulu olanlarla devler arasındaki savaş. Tüm bu efsaneler farklı isimler altında aynı çatışmayı anlatıyor gibi görünüyor. İki tanrı grubu ve onların soyları arasındaki güç mücadelesi. Bu anlatılar bilim kurgu gibi görünebilir. Ancak eğer Sümer destanlarını detaylıca incelerseniz, Anunnaki tanrıları Enlil ve Enki'nin dünyadaki varlıkları boyunca birçok çocukları olduğunu ve bu soyların gezegenin çeşitli bölgelerinde yönetici olarak rol aldığını görebilirsiniz. Ancak her şey, Babil'in ve civar bölgelerin tanrısı olan Enki'nin hırslı oğlu Marduk'un sahneye çıkmasıyla değişti. Marduk, göksel meclise ulaşıp bir darbe yapmak istiyordu. Ancak bu hamlesi, destanlarda anlatılan tanrıların süper silahlarının kullanılmasına neden oldu. Ve bu silahların yarattığı yıkım, tufanı tetikledi. Bazı araştırmacılar, tufanın doğal bir felaket olmadığını, tanrıların elindeki ileri teknolojinin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıktığını düşünüyor. Bu teoriyi destekleyen bazı kanıtlar var. Yaklaşık 11.000 ila 14.000 yıl önce, yani tufanın olduğu söylenen dönemde, Sahra Çölü ve Orta Doğu, bugünkü gibi kurak değil, yemyeşil bir bölgeydi. Ancak tufandan sonra aniden çölleşme başladı. Tüm bu anlatılar, farklı medeniyetlerin ortak hafızasında yer alıyor. Bu da olayların yalnızca bir mit değil, geçmişte yaşanmış büyük bir felaketin izleri olabileceğini düşündürüyor. Belki de bu hikayeyi en güçlü şekilde destekleyen kaynak, kutsal kitapların kendisi. Tevrat, İncil ve Kur'an'ın kutsallığına inanıp inanmamak bireysel bir tercihtir.
Ancak bir araştırmacı gözüyle baktığımızda bu kitaplar tufan öncesi ve sonrası hakkında önemli ipuçları veriyor. Özellikle Tevrat ve İncil'in zaman kronolojisi büyük ölçüde tartışmalı olsa da antik metinlerle karşılaştırıldığında birçok kayıp sırrın izlerini bulabiliyoruz. Ve işte bu kadim sırların en büyüklerinden biri Babil Kulesi'nin inşasıyla doğrudan bağlantılı. Babil Kulesi'nin inşası efsanelere göre insanlığın ortak çabasıyla başladı. Tüm insanlar tek bir dili konuşuyor, mühendisler ve işçiler göğe ulaşacak bir yapı inşa etmek için uyum içinde çalışıyordu. Kil ve samanla hazırlanan tuğlalar devasa fırınlarda pişiriliyor, büyük bloklar dikkatle yerleştiriliyordu. Kule kat kat yükseliyor, her geçen gün insanlığı tanrılara bir adım daha yaklaştırıyordu. Ama burası sadece devasa bir kule değildi. Burası Mezopotamya'nın kalbinde yükselen, surlarla çevrili ve zamanının en gelişmiş şehirlerinden biri olan Babil'di. Tapınaklar, saraylar, geniş caddeler ve su kanallarıyla sadece görkemli değil, aynı zamanda bilginin, ticaretin ve gücün merkeziydi. Sıradan bir şehir gibi düşünmeyin. Burası, gökyüzüne açılan bir geçit olarak görülüyordu. Astronomlar yıldızları inceliyor, tüccarlar dünyanın dört bir yanından gelen malları değiş tokuş ediyor, rahipler ise kadim bilgileri koruyordu. Babil, insanlığın ulaşabileceği en büyük zirve olarak kabul ediliyordu. Ancak bu yükseliş fazla uzun sürmedi. İnsanların göğe bu kadar yaklaşması tanrıları rahatsız etti. Onların düzenine meydan okuyan bu kule sadece bir inşaat değil, bir meydan okumaydı. Ve işte tam da bu yüzden bir müdahale kaçınılmaz hale geldi. Bu noktada sorular derinleşiyor. Babil Kulesi gerçekten bir meydan okuma mıydı? Yoksa tufan öncesinden kalan, unutulmuş bir teknolojinin yeniden inşası mıydı? Bu soruların peşinden giderken Babil'in sadece bir yerleşim yeri olmadığını, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük sırlarından birine ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Ancak bu gizemli yapıdan bahsederken onu inşa eden ve tarihe yön veren isimlerden birini göz ardı etmemek gerekiyor. Nemrut. Tevrat ve İncil onu Tanrı'ya karşı gelen, isyan eden ve sonunda bozguna uğrayan bir kral olarak tanımlar. Hikaye şöyle anlatılır. Yeryüzünde tek bir dil ve ortak sözcükler vardı. İnsanlar Şinar Ovası'na yerleşerek gelin göğe kadar uzanan bir kule yapalım ve adımızı duyuralım dediler. Yoksa tüm dünyaya dağılır ve unutuluruz. Ancak Rab aşağı inerek insanların kentini ve kulesini gördü ve dedi ki tek bir halk oldular, dilleri bir. Bu daha yapacaklarının başlangıcı. Eğer durdurulmazlarsa yapmak istedikleri hiçbir şey onlara imkansız olmayacak. Gelin, dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Ve Rab onları dünyanın dört bir yanına dağıttı. Kur'an ise bu olayı doğrudan anlatmaz. Ancak farklı milletler ve dillerin varlığını şöyle açıklar. Allah'ın varlığının delillerinden biri, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Tanışmanız için sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona en çok itaatsizlikten sakınanınızdır. Kur'an, olaya genel bir perspektiften yaklaşırken, Tevrat ve İncil onu daha spesifik bir şekilde ele alır. Ancak ilginç bir şekilde Nemrut'un hikayesi antik Yunan mitolojisinde de yer alır. Yunanlılar, onun tanrılara başkaldırışını Titanlarla Olimpos tanrıları arasındaki savaşa benzetmişlerdir. Bu da bize gösteriyor ki bu anlatı yalnızca bir bölgeye özgü bir efsane değil, farklı kültürlerde yankı bulan bir olgudur. Tüm bu kaynakları birleştirdiğimizde karşımıza büyük bir anlatı çıkıyor. Nemrut bir kişi değil, bir unvandı. Karşı çıkan, isyan eden anlamına gelen bu isim, tufan sonrası dünyada tanrılara meydan okuyan ilk lideri temsil ediyordu. Tufan sonrası dünya, büyük bir yıkımın ardından yeniden şekillenmeye çalışıyordu. Ancak Nemrut, tanrıların insanları kendi çıkarları için yönlendirdiğine ve boyunduruk altına aldığına inanıyordu. Onun gözünde tanrılara körü körüne itaat etmek, insanlığın gelişimini engelleyen en büyük zincirdi. Bu yüzden halkına tanrılara boyun eğmemeleri gerektiğini söylemeye başladı. Onları bağımsızlık için savaşmaya çağırdı. Onun liderliğinde bu fikir hızla yayıldı. O dönemde tüm insanlık aynı dili konuştuğundan organize olmak ve ortak bir amaç etrafında birleşmek
çok daha kolaydı. Bu da hızla büyüyen bir güç haline gelmelerini sağladı. Nemrut, kadim Babil'in ve tanrılara açılan bir kapı olarak görülen kulenin yeniden inşasını emretti. Ancak buradaki amaç sadece bir şehir kurmak değildi. Asıl hedef, tanrıların katına ulaşarak onlara meydan okumak ve intikam almaktı. Bu durumu gören tanrılar, göklerden inerek insanların kuleyi inşa ettiğini gördü ve şöyle dediler: "Tufana rağmen insanlık yolundan sapmadı. Eğer böyle devam ederlerse bizim gibi tanrısal olacaklar. Buna izin verilemez." Ve işte burada insanlığın kaderi sonsuza dek değişti. Tanrılar, insanların dillerini karıştırarak onları dünyanın dört bir yanına dağıttı. Artık birbirlerini anlayamaz hale gelen halklar, iletişim kurma yetilerini kaybetti ve medeniyetin ilerlemesi duraksadı. Bir zamanlar tek bir millet ve tek bir medeniyet olarak yükselen insanlık, farklı dillere ve kültürlere ayrıldı. Böylece birlik içinde yükseliş aniden durduruldu ve dünya parçalanmış bir halde bırakıldı. Bazı anlatımlara göre Babil Kulesi'nin yıkımı şöyle gerçekleşti. İnsanlar eski ihtişamlarını geri kazanmak için kuleyi inşa etmeye başladılar. Ancak tanrılar bunu kendi otoritelerine bir tehdit olarak gördü ve insanların tekrar kibre kapılacağından korkarak kuleyi yok etti. Bu olayları iki farklı bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Geleneksel dini yorum. İnsanlık Tanrı'ya meydan okudu ve kibre kapıldı. Tanrı, onların iletişim yetisini bozarak gelişimlerini engelledi ve cezalandırdı. Alternatif tarih yorumuna göre ise, eğer bu anlatılar gerçek bir geçmişin izlerini taşıyorsa, insanlık tufan öncesinde tanrılarla savaşmış ve yeniden birleşmeye başlamıştı. Ancak bu durum göksel varlıklar tarafından bir tehdit olarak algılandı ve insanlık kasıtlı olarak durduruldu. Hangi senaryonun doğru olduğunu söylemek zor. Ancak hem kutsal metinlerdeki anlatılar, hem mitolojik hikayeler, hem de tarihi kayıtlar birlikte ele alındığında bu olayların sadece bir efsane olmadığını düşündüren birçok detay karşımıza çıkıyor. Ve burada dikkat çeken en önemli nokta şu: her iki anlatının da ortak bir mesajı var. Birileri insanlığın tek bir millet olarak gelişmesini istemedi ve belki de bugün hala bu bedeli ödemeye devam ediyoruz. Peki sizce hangi senaryo daha mantıklı? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.